Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizinle çok önemli bir konuyu konuşacağız. Siz kendiniz olabilirsiniz, çocuğunuz olabilir, yeğeniniz olabilir. Amerika'da üniversite okumak, Amerika'da üniversiteye hazırlık yapmak nasıl bir süreçten geçiyor? Bunları konuşacağız. Bunları hem de işin uzmanıyla konuşacağız. Birazdan uzmanın yayını alacağım ama öncesinde sizden ricam lütfen videoyu beğenmeniz ya da arkadaşlarınızla paylaşmanız, hiç olmazsa bir teşekkür bile olsa yorumlara bir şey yazmanızı rica edeceğim. Çünkü böylece algoritma etkileşimin daha fazla olduğunu görüyor ve videoyu daha fazla insanlara yaymış oluyor. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, ister Amerika'da, ister Avrupa'da, ister Türkiye'de, ister Orta Doğu'da, ister Afrika'da nerede yaşıyor olursanız olun, Amerika'da üniversite eğitim süreciyle alakalı bilgi sahibi olmak hem size hem çocuklarınıza iyi gelecek. Şimdi ben çok fazla uzatmıyorum, konumu alıyorum. Süreci nasıl yaşıyoruz bunu anlatmaya çalışacağım. Erkan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Evet, Doktor Erkan Acar, kendisi bir eğitimci. Aynı zamanda USA International Education Consulting firmasının da kurucusu. Dolayısıyla işin tam göbeğinde ve ortasındasınız. Doğru söyledim mi? Teşekkür ederim. Evet, tam olarak doğru söyledin. Sağ olun. Evet, Amerika, dünyanın her yerinde Amerika'daki üniversiteler, şartlar ne olursa olsun son 100 yıldan bu yana, belki 150 yıldan bu yana eğitim olarak en çok tercih edilen yerler Amerikan üniversiteleri. Sonrasında belki İngiltere'deki üniversiteler, Avrupa'nın farklı yerindeki üniversiteler olabilir. Fakat dünyanın neresinde olursanız olun, Amerika'da bir eğitim almak, üniversitede bir şekilde e, kapağı atmak, ondan sonrasında hayatınıza, profesyonel hayatınıza devam etmek herkesin hayallerinden biri. Bu sadece Amerika'nın dışında yaşayanlar için değil, Amerika'nın içinde olanlar da öyle. Mesela ben, çocuğum var şimdi lise 3'te, lise 4'e geçecek. Yani 11'den 12'ye geçiyor. Bizim önümüzdeki günlerde, hatta başladı son birkaç aydan bu yana sürecimiz üniversite hazırlık prosesi. Bu öyle basit bir şey değil, bir süreç alıyor. Bunlardan tek tek bahsedeceğiz. Ama siz isterseniz hemen en baştan bahsedelim. Neden Amerika'da bir üniversitede okumayı insanlar bu kadar çok istiyorlar? Evet. Sonrasında da isterseniz kendinizden bahsederek önce başlayalım, sonra konuya girelim. Evet, teşekkür ediyorum. İsmim Erkan Acar. 24 yıldan beri Amerika Birleşik Devletleri'ndeyim. Master'ım, doktoram buradan, eğitimciyim. Yıllardır bu işle uğraşıyorum. Danışmanlık yapıyorum. USA International Education Consulting firmasının da kurucusuyum. Oradan sadece Türk öğrencilere değil, farklı ülkelerden öğrencilere de danışmanlık sağlıyoruz, rehberlik yapıyoruz. Amerika'da master, ya işte graduate, undergraduate, lisans eğitimi, master, hatta doktoraya başvurularda öğrencilere liderlik yapmaya çalışıyoruz. Kişiye özel danışmanlık yapıyoruz. Yaptığımız iş bu. Kişiye özel danışmanlık yapıyoruz. Kişiye özel danışmanlık derken mesela ben kendi özelimden bakayım. Benim işte çocuğum az önce bahsettiğim 11. sınıfta. Gerçekten bir danışmana ihtiyacımız var. Yani sizinle görüşüp bu hazırlık aşamasındaki adımları tek tek üzerinden geçmemiz gerekiyor. Çünkü ikimiz, yani çocukla ikimiz bir araya gelsek anlayamayacağımız kadar işin doğrusu farklı farklı noktalar var. Hadi diyelim anladığımızı düşünelim. Böyle yapalım gitsin diyebilirsiniz. Fakat o püf noktalarını yerine getiremezseniz istediğiniz üniversiteden istediğiniz şartlarda kabul olmak neredeyse imkansıza yakın. Benim gördüğüm bu. Bilmiyorum, yanlış mıyım? Evet, ya şunu söyleyeyim ben size, belki ilginç gelecektir. Eee, Yani bu, college application process dediğimiz, yani, süreç, eee, yani, hani, bize yabancı olabilir diyebilirsiniz. Biz, işte, belli sürelerde geldik, işte, öğrenci çok genç ama inanın bunu, Amerikalılar da bilmiyor. Daha ilgincini söyleyeyim, Amerikalı öğretmenler bile, olaya çok yabancı. Çünkü o da bir üniversiteye gitmiş, bir şekilde asbelkader başvurusunu yapmış. Aradan 5 yıl geçmiş, 10 yıl geçmiş, unutmuş. O yüzden, aslında yalnız değilsiniz. Bu çok yaygın bir şey. Yani bunu Amerikalılar da bilmiyor, Amerikalı öğretmenler bile bilmiyor. Bazen okullardaki idareciler bile bilmiyor. Yani bırakın velilerin bilmesini, öğrencilerin bilmesini. Yani başvuru yapmak, diyeceksiniz ki herkes mi danışmanla çalışıyor? Evet, yani herkes danışmanla çalışmıyor ama dediğiniz o püf noktalar, o detaylar, eee, çok büyük, şeylere mal olabiliyor. Finansal, şeylere mal olabiliyor. Ya da, yani öğrenci bir yere başvuru yapıyor ama neleri kaçırdığının farkında değil. Burs alamıyor. Tek güzel tarafı, işin tek güzel tarafı,
nelerin kaybettiğini, neleri kaçırdığını, hangi fırsatları kaçırdığını öğrenci genel olarak bilmiyor. Yani o iş işten geçmiş oluyor ve süreç tamamlanmış oluyor. Evet. Ama tabii o kaybedilen şeyler de hayatın geri kalanı neredeyse tamamını etki edecek konular. Evet. Şimdi olay biraz daha böyle somutlaştırıp daraltalım konuyu. Mesela Türkiye'de üniversite imtihanına girersiniz. Üniversite imtihanı hazırlıklarınız olur. Dershaneye gidersiniz. Sonra sınava girersiniz. Şimdi tek aşama mı iki aşama mı bilmiyorum. Benim olduğum zaman da iki aşamaydı. Sonra bire indi falan. Neyse diyelim tek aşamalı. Sınava giriyorsunuz. Sınavdan bir puan alıyorsunuz. Bu puanınıza göre Boğaziçi işletmeyi tuttuysa oraya gidiyorsun. Karadeniz Teknik Üniversitesi maden mühendisliğini tuttuysa oraya gidiyorsun. Niğde Üniversitesi diyelim ki basın yayını tuttuysa oraya gidiyorsun. Yani bu senin oradaki sınavdaki sonuçtan sonra maddeye yerleşebileceğin bir durum. Amerika'da durum böyle değil. Bize şöyle bir çerçeveyi çizer misiniz? Evet, ya Amerika Birleşik Devletleri'nde merkezi bir sistem yok. Daha flexible, daha esnek bir yapı var ki bu bence insanın yapısına daha uygun bir şey. Bizde biraz daha köşeli bir sistem var Türkiye'de. Dediğiniz gibi bir sınava giriyorsunuz, belli tercihler yapıyorsunuz. Ya bu iki sınav olur, tek sınav olur fark etmez. Yani sonuçta bir sınava giriyorsunuz, listeleri yazıyorsunuz. Oradan işte size ne geldi? 3 puan geldi, üste geldiniz. 2 puan aşağıya geldi, bir alttakine gittiniz. Böyle biraz daha kaderci bir yaklaşım var. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde olay daha e, flexible, esnek. Merkezde tekrar dediğim gibi merkezi bir sistem olmadığından dolayı aslında iş öğrencinin avantajına olduğu kadar dezavantajına da oluyor. Çünkü işlemler biraz daha karmaşıklaşıyor. Onu söyleyeyim. Yani süreçte yani farklı eyaletler yani Amerika ile ilgili bazı temel konulardan bahsedersek yani burası Türkiye'nin 13 katı büyüklüğünde bir ülke. 50 tane eyalet var. Bunlar arasında küçük küçük devletçikler. 4000 üniversite var. 21 milyon üniversite öğrencisi var. Bunların %6 kadarı uluslararası öğrenci. Dünyada 4 milyon civarında uluslararası öğrenci var. 1,1 milyonu Amerika'yı tercih ediyor. Bu da enteresandır. Mesela niye burayı tercih ediyorlar? Burası daha pahalı mesela ama gene burayı tercih ediyorlar. Avrupa'da bazı ülkeler var. Onlar bedava. Almanya'da, Fransa'da veya çok cüzi rakamlar ödüyorsunuz. Polonya'da, başka ülkelerde pahalı olan yerlerde bile gene daha düşük ama niye buraya geliyorlar? O da ayrı bir konu. Onu da artık konuşuruz. Ama dediğim gibi merkezi bir sistem yok burada. Öğrencinin başvuru sırasında üniversitelere tek tek başvurması gerekiyor. Ya da belli bir platform üzerinden kendi seçtiği üniversitelere başvurması gerekiyor. İşte Common App, Coalition App dediğimiz belli platformlar var ve bunların üzerinden gidiyor sistem. Ve böyle olduğu zaman işlemler karmaşıklaşıyor. Çünkü Erkan Bey, çok az bilgisayarınızın şeyini monitörü biraz yukarı kaldırabilirsiniz. Çok az. Sistemin karmaşıklığı bir örnek vereyim. Farklı üniversitelerin farklı beklentileri oluyor. Yani farklı sorular soruyorlar. Farklı yazılar yazmanızı istiyorlar. Farklı platformlar kullanıyorlar. Mesela bir üniversite referans mektubu istiyor, ötekisi istemiyor. Bazıları ekstra curricular'a daha çok önem veriyor. Fiyatlandırma konusu çok farklı. Yani Türkiye'de mesela özel okulların fiyatları farklıdır ama devlet okulunun fiyatı aynıdır. Ama Amerika'da öyle değil. State school'ların fiyatları da farklıdır. Onların burs politikaları da farklıdır. Aynı şekilde özel üniversiteler de farklıdır. Yani burs verir vermez. Bunlar her sene değişir. Yeni policy'ler gelir. Gerçekten sistem çok değişiyor. Ve SAT'yi isteyen okullar var. İstemeyen okullar var. Mesela bu sene, geçen sene geldi. Diyor ki biz artık SAT skorunu submit etmeni, göndermeni istiyoruz. Ayda şimdi yoktu. Ama biz bu sene bunu istedik diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Böyle değişkenlerin olduğu, çok fazla okulun olduğu, çok fazla üniversitenin olduğu yerde en iyi üniversiteye, en iyi bursla girmek için danışmanlık biraz zorunlu oluyor. Mesele de bu. En iyi üniversiteye, öğrencinin girebileceği en iyi üniversiteye en iyi bursla girmek. Buna da biz personalized college consulting yani kişiye özel danışmanlık diyoruz. Herhalde en kritik şeylerden bir tanesi en iyi ücretle girebilmek. Çünkü Amerika'da bedava üniversite diye bir şey yok. Ama Yok. farklı kategorilerde fiyatlandırmalar var. Ama bu Evet. fiyatı aşağıya indirebilmek sizin elinizde. İsterseniz buradan noktadan yola çıkarak şimdi bir kapı daha açalım ve siz oradan lütfen içeri girin. Süreci bize anlatır mısınız? Proses nasıl başlıyor, nasıl ilerliyor? Evet. Yani bir örnek alalım. 11. sınıfı bitirmiş bir öğrenciden bahsedelim.
10. sınıfta da olabilir, 9'da da olabilir. Aslında başlamak çok erken iyidir. Yani iyi bir süreç için çok erken. Mesela şu videoyu izleyen insanlar 8. sınıfta öğrencisi olabilir. Bence izlesinler. Genel bir bilgi sahibi olmaları lazım. En azından timeline'ı, zaman çizelgesini nasıl işletecekler bunu öğrenirler. Diyelim ki biz 11. sınıfta bir öğrenci. Liseyi bir senesi kalmış bitirecek. Bu öğrenci Türkiye'de de olabilir, Amerika'da olabilir, başka bir ülkede de olabilir. Sonuçta bir senesi kalmış. O öğrencinin diyelim ki Mayıs ayı, Haziran ayı başvurular için adımlarını atması gerekiyor. Artık danışmanla mı olur bu iş, danışmansız mı olur? Ama kafasında bazı şeyleri şekillenmesi lazım. Yani ben ne okuyacağım? Amerika'da bölüm çok önemli değildir. Bölüm değişikliği çok yapılır. 3 öğrenciden biri bölümü değiştirir ama ben hangi üniversiteye gitmek istiyorum? Hangilerine gidebilirim? Ne zaman sınavları almam gerekir? Yazılarımı, eseylerimi ne zaman yazacağım? Efendime söyleyeyim işte ekstra curricular'ımı ne zaman düzenleyeceğim? Bunları nasıl yazıya dökeceğim? Referans mektuplarını kimlerden alacağım? Kimlerle diyaloğa geçmem gerekiyor? Neden? Mayıs ayında mezun olmuş, Haziran ayında mezun olmuş bir öğrencinin Kasım'ın birinde hazır olması ona çok büyük avantaj sağlayacaktır. Bakın Kasım'ın biri, evet, ve biz gelecek senenin Ağustos'unda okula başlayacak bir öğrenciden bahsediyoruz. Ne kadar erken o kadar iyi. O yüzden mesela extra curricular dediğimiz aktiviteler var. Şimdi 11. sınıfa gelmiş bir insan ben bir şey yapmadım nasıl zamanı geri alamaz ki? 9. 10. sınıfta bir şey yapmamış, 11'de bitmiş. O da tehlikeli. O yüzden 9'da bazı şeylerin başlaması gerekiyor. En azından bir diyalog halinde ya hocam biz ne yapabiliriz 9. sınıfta? İşte spor mu olur, müzik mi olur, o mu olur, bu mu olur? Ekstra curricular bir şeylerin öğrenci inşa etmesi lazım. Sınav, SAT sınavı alınır. Ağustos'ta var, işte bu sene Haziran'a koydular, Ekim'de var, alır. Kasım'dakini bile alabilir. Kasım'daki deadline'e yetişiyor. Anlatabiliyor muyum? Süreç bu şekilde devam ediyor. Yani bu bütün evrak işleri, platformların kurulması, referans mektupları, ıvır zıvır bir sürü şeyin Kasım 1'e kadar tamamlanması gerekiyor. Ne kadar erken o kadar iyi. Ama aynı üniversitelerin, bunlar büyük üniversitelerden bahsediyorum. İlk 50'deki, ilk 100'deki üniversiteler. Aynı üniversitelerin Ocak 1 deadline'ı da var. Genelde Kasım 1 ve Ocak 1 deadline'ları oluyor bunlar. Yani Kasım 1'i kaçırdığınız zaman 1'e kadar bitiremediysen işlemi biraz daha vaktin olabilir. biraz daha vaktiniz var. Ama Kasım 1'den önce başvurduğunuz zaman kabul oranları, burs oranları daha yüksek oluyor. Erken gelen yeri kapıyor yani. Üniversitede onu bekliyor. İşte bu planlamayla oluyor. Yani bunun bir planlaması olması lazım. Bunun bir çizelgesi olması lazım. Yani öğrenciye diyorsunuz ki Haziran ayındaki SAT'ye girmen senin için faydalıdır. Bu sene Haziran'da yaptılar mesela Amerika'da. Türkiye'de bazen değişiyor bu. Ağustos'ta var onu diyorum. Mesela Ağustos'takine gir. Bir daha gir Ekim'dekine. Ne skor alırsan al. Çünkü onun bir süper skoru var. 2 puanı topluyorlar. Ona göre bir ortalama veriyorlar. Bunun gibi teknik detaylar da var. Yani siz öğrenciye dediğim gibi mihmandarlık yapıyorsunuz aslında. Yön gösteriyorsunuz. Diyorsunuz bak şunu yapacaksın. Adım adım anlatıyorsunuz. Essay yazacak mesela. Bu da çok enteresandır. E, bunu Yani bunun İngilizce bilmeyle bir alakası da yok. Onu söyleyeyim size. Bunu Amerikalılar da yazamıyor. Türkler de yazamıyor. Veliler de yazamıyor. İnanın Essay konusunu tam herkes anlamıyor. Bir kompozisyon. bir detay olarak veriyorum. Ya da yani onun için mesela 650 kelimedir. Ya onun için belki 2 hafta 3 haftanız harcayabilirsiniz. Ben çok kıvranan çocuklar gördüm yani onu tamamlamak için. Bunun için en önemli şey dediğim gibi zamanı ayarlamak. 1560 almış SAT'den 1600 üzerinden bir öğrenci beni aradı. Hocam işte, babası aradı. Hocam biz Amerika'ya başvuru yapacağız. Nasıl yapalım? Ben tabii belli sorular soruyorum öğrenciye. Beni 1560 aldı deyince hemen ona 3. 5. soruda sorunca ve dedi ki 1500 işte 60 40 neyse tam hatırlamıyorum ama 1500'ün üzerinde. Ben eyvah dedim. Niye biliyor musunuz? Çünkü 28 Aralık'ta beni arıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Bitmiş. Gün bitmiş. Yani o puanla çok daha iyi bir üniversiteye girebilecekken çok daha gerilerden bir üniversiteye girdi. Transfer olabilir ama transfer şeylerinde kotalar daha kısıtlı. O da ayrı bir süreç. Anlatabiliyor muyum? İnsan üzülüyor. Başta ne demiştim size hatırlıyor musunuz? Neyi kaçırdığını öğrenci bilmiyor. Ben orada daha çok üzüldüm hemen. Niye? Çünkü ben biliyorum. Eyvah dedim yani bu çocuk dedim ne yapmış dedim. Kızdım da babasına ya dedim niye dedim bu saatte arıyorsunuz dedim. Ama Türkiye'de tabii biliyorsunuz yani 1-2 ay kala bazı şeyler hallolduğu için bu burada daha Ağustos ayına ne kadar vakit var diyor. Yeri gelmişken Erkan Bey böyle bu sizi arayan veli gibi, bu baba gibi başka anneler, babalar ya da öğrenciler size ulaşmak isteyebilirler.
Şimdi acaba biz ne yapabiliriz? Geç kaldık mı? Ne yapmalıyız gibi bir şeyler kafalarından geçiyor olabilir. Ben böyle programın açıklama bölümüne sizin hem e-mail adresinizi hem de web sitenizin adresini yazacağım. Oradan direkt size ulaşabilirler. Yani artık biz aradan çıkmış, sizinle direkt onlara bağlantı kurmuş olalım. Tamamdır. Teşekkür ederim. Tabii ki Çok arayabiliriz. sizin merkeze. Tabii ki arayabilir. Yani lisans eğitimi, master için bile konuşuruz. Yani problem değil. Ulaşabilirler. Arayabilirler. Peki devam edelim bu süreçle alakalı. Şimdi bu eseyden bahsettiniz. Tabii bu sadece başta bu değil yani. Tabii. Yani size bir örnek vereyim. E, Amerika'da 4000 üniversite var. Biraz önce söyledim. Ve e, eğitimin kalitesi çok yüksek. Yani onda bir sıkıntı yok. Mesela Çin'de, Hindistan'da, Amerika'dan daha fazla üniversite var. Ama mesela Google'a yazın, fake universities in India yazın. Size listeler çıkar. Yani öyle bir şey var. Çok fazla sahte yani. Ben diplomadan bahsetmiyorum sahte. Sahte üniversitenin kendisi sahte. Yok öyle bir şey. Web siteleri var. İşte bir adresleri var. O su var, bu su var ama yok. Yani ben zamanında admission ofislerde çalıştım. Kayıt ofislerinde çalıştım. Doktora yaparken, doktoradan sonra akademik advisor olarak üniversitede çalıştım. Benim yaptığım işlerden birisi de buydu. Üniversitenin gerçek bir üniversite mi değil mi diye araştırmasını yapmak. Bunlar bazı ödemeli siteler var. Oralara üye oluyorsunuz ve oradan bakıyorduk. Hindistan'dan başvuru yapmış. Bu üniversite gerçek mi değil mi? Ben gerçek diyordum, imzamı atıyordum. Tamam diyordum. Sonra işlemler devam ediyor. Daha ne Böyle- diyeceğiz? Evet ya bunlar gerçek. Yani bunlar gerçek. Ama Amerika'da bunu yapamazsınız. Yani Amerika'da gerçekten çok ciddi standartlar var. Yani Harvard'ın 2024 Endowment Assets yani bağışlardan oluşan bütçe değil bunun Türkçesine 51 milyar dolar. İşte Yale'ın 41 milyar dolar, Stanford'ın 37 milyar dolar. Bunlar milyar dolar yani. Anlatabiliyor muyum? Bir ara oturmuştum, saymıştım 1 milyar doların üzerinde bütçesi olan 120 tane mini üniversite var. Milyar dolar. Ya şimdi bunları neye harcıyorlar? İşte research, araştırmaya harcıyor, öğrencilerin tuition'unu harcıyor, ona harcıyor, buna harcıyor, binalara harcıyor, işte laboratuvarlara harcıyor. O onun parası ve bu para sürekli artıyor. Yani gerçekten artıyor. Bundan 10 yıl önce 30 milyar dolardı Harvard'ı. 20-25 milyar dolar birden artıyor. Şunu demek istiyorum. Yani e, çok fazla üniversite var. Kalite çok iyi ama mesela üniversite listesini nasıl yapacaksınız? Bana bazı öğrenciler geliyor. Üniversite listesi yapmış. Tamam öğrenciyi tanıyorsunuz zaten 10 tane soru sorduğunuz zaman öğrencinin nereye kadar koşabileceğini anlıyorsunuz 3 aşağı 5 yukarı. İşte o koşacağı yeri maksimize etmeniz için siz devreye giriyorsunuz. Ama öğrenci yazmış Harvard, Yale, Princeton, Stanford, UPenn, Duke, işte University of Chicago, 7 işte bir tane daha söyleyelim. University of California, Los Angeles tamam mı? Ya şimdi örnek 1350 SAT'den almış bir öğrenci var. Ortalaması işte 95. Türkiye'deki herkes 95 zaten. O konuda bir şey yok. Ekstra curricular'larına bakıyorsunuz. Aktivitelerinde öyle çok orijinal bir şey yok. Ben de biraz straightforward, dümdüz söylüyorum. Ya kardeşim böyle yani bu olmaz diyorum. Böyle bir listeleme olmaz. Ne yapıyoruz? 3 kategori yapıyoruz biz mesela. Bir örnek veriyorum tekrar size. Diyorum ki Dream Schools yazalım ya. Yaz Harvard, yaz Yale, yaz Princeton yaz. Ama bak sıfıra yakın ihtimalin var. Haberin olsun. Yazalım, başvuralım, bütün sorularını cevaplayalım, evraklarımızı gönderelim. Ona göre bir dizayn yapalım. Sorun değil. Ama ikinci kategoride Best Match School diyorum. En uygun okullar. Bunlar gene atıyorum 40. ile 70. 100. okullar arasındaki okullar. Bak bunlar da okul. Güzel okul bunlar da. Evet Harvard kadar bir adı yok ama bunların da çok ciddi bir eğitim var. Kaliteden hiçbir sorunu yok. Arkaya da diyorum ki 3. kategori diyorum ki Stepne okullar, Safe Schools. 2 tane, 3 tane de buradan koyalım. Bu da 120. 130. sırada bir okul. Bu da kötü bir okul değil. Bazen oluyor ki inanın 120. sıradaki okul öyle bir burs veriyor ki öğrenci 5.000 dolara okuyor. Benim şu an bu sene mesela bir öğrencim var. İnanılmaz burs aldı. Ben de şokum yani. Ben de yani 13-14 yıldır bunu çekiyorum. Yani nasıl %80? Nasıl bir bakın size de ben hatta bana söyleyince inanmadım. Dedim ki bak bana dedim evrağı gönder. Yanlış okuyorsundur o rakamı dedim. Şimdi burs vermişler. 50 küsür bin dolarlık bir okul. 5.000 dolara düşmüşler senelik. Burada bir problem yok. Ona şaşırmadım. Tamam dedim ya 5.000 özel bir okul. Müthiş bir rakam. Şaşırdığım şeye söyleyeyim size. Çok güzel bir başvuru yaptık. Bir de fizik okumak isteyen bir öğrenci. Öyle çok popüler bir bölüm değil ama böyle gerçekten böyle şey bir çocuk. Başarılı bir çocuk. Ya ama SAT'si 1400'ün üstünde değil mesela. Okul birincisi falan da değil. Ama ekstra curricular'ı güzel. Onun detayları vermeyeyim. Onları ayrı bir şeyle konuşuruz. Şaşırdığım ne oldu biliyor musunuz?
Üniversitede honors college'ları var. İşte belli bir grup öğrencileri belli işte bir kategoriye alıyorlar. İşte onlar beraber takılıyorlar. Onların bir danışma alıyorlar. Honors college, honors student diye bir şey var. Buraya kabul aldı. O da sorun değil. Onda da bir sürpriz yok. Dediler ki sen oraya kabul aldığın için senin yurt masrafın dediler ki yurt masrafın senelik $280. Dedim ki bak dedim o senelik değildir o aylıktır dedim. Yok hocam dedi ya senelik dedi bana dedi. Ya dedim $280 ben dedim Amerika'da yıllardır yaşıyorum böyle bir şey olamaz dedim ya $280. Ne olabilir mi dedim ya nevresim takımı vermezler dedim adama. Ulan dedi ben dedi gerçekten gönderdi. Ya bir yıllık yurt masrafı $280. Ben herhalde dedim 2800 olabilir. O da değil. Bildiğiniz $280 yurtta kalıyor. Ha şunu da bu altını çizeyim. Danışmanlık mucize getirmez. Onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi sizin mesela bir para ödüyorsunuz ama onu misliyle çıkarırsınız. Onu da söyleyeyim. Artı stresi alır öğrencinin üzerindeki veliyle öğrencinin arasındaki o çatışma çok olur. 17-18 yaşındaki çocuklarla anne baba arasında onu tahmin edin. Amerikalılarda da oluyor bu. Çok şikayet oluyor. Onu alır o stresi alır. Öğrenci klasiktir. Ya sen ne bileceksin baba der. Bilmiyorsun der. Ben hallediyorum der vesaire der. Ama bilen bir insanı dinler. Onu söyleyeyim size. Bana öyle çocuklar da geliyor. Adam 1550 almış, 1570 almış. Zehir gibi. Amerika'yı okumuş. Her şeyini bildiğini zannediyor. Ama oturduğumuz zaman işte 4. 5. sorudan sonra afallıyor. Bilemediğini farkına varıyor. Ha diyor bu karşıdaki adam diyor benden daha iyi biliyor. O zaman ben onu dinlerim diyor. Genelde insan psikolojisinde böyle. Yani aslında çocuklarına annelerin babaların bir şey anlatabilmeleri çok zor. Tamamen başka bir konu da ona girmeyelim. Ama karşısına bir profesyonel bir uzman çıkınca o da kendisiyle belli bir mesafede onunla konuşmakta aslında çocuklar mutlu oluyor. Hatta bunu zaten bu işleri bilenler de öyle tavsiye ediyorlar. Lütfen çocuklarınızı siz kendiniz bir konuya doğru yönlendirmeye çalışmayın. Eğer iş doğru gidiyorsa onu bir profesyonelle buluşturun diyorlar. O başka bir konuydu. Evet. Yani ben tekrar şeye döneyim. O mesela yani örnek verdim. Üniversite listelemek bile çok ciddi bir iş. Ben bunlarla ilgili onlarca örneğim var. Yani kafasına göre liste yapanlar, yanlış seçenler, okulun fiyatına bakmayanlar, burs politikasına bakmayanlar. Yani yazıyor. Ne oluyor? Binlerce dolara mal oluyor. Her okula bir para ödemesi gerekiyor. İşte SAT forward ediyor, yollayıyor. Onun parasını veriyor. TOEFL'a girmiş. Onun parasını ödüyor. Yönlendirme paralarını ödüyor. Transcript evaluation diye bir süreç var. Başlı başına özellikle uluslararası öğrencilere yani Türk yani community Amerika'daki liseden mezun olanlara değil ama o başlı başına bir ayrı bir hikaye. Yani böyle çok fazla teknik detayın olduğu yani hazırladığınız dosyanın hatasıza yakın %98 oranında tamam bu oldu denilecek bir dosya olması yani paket olması önemli. Şimdi Erkan Bey bunlar işin teknik kısımları gerçekten üzerinde tek tek durulması gereken konu ve bunun içinde bir uzman bir danışmanla görüşülmesi gerektiğini gördük anladık. Bir taraftan da Amerika'da şöyle bir temayül var. Mesela Türkiye'de üniversite imtihanına girersiniz bir hatayla full çekersiniz sonucu. Türkiye'nin en iyi okuluna direkt girersiniz. Boğaziçi Üniversitesi'ne girersiniz, Koç Üniversitesi'ne full burslu girersiniz. Evet. Ama Amerika'da bu dediğiniz teknik birikimlerin hepsini full yapmış olsanız bile o üniversitenin sizi kabul etmeme ihtimali var. Hatta çok olabilir o ihtimal. Çok yüksek. Burada insanlarda, öğrencilerde bir sosyal birikim arıyor. Siz Evet. ekstra curriculum diyorsunuz ya. Onu biraz daha bizim böyle anlayabileceğimiz seviyede ekstra curriculum, sosyal olmak bu nedir? Hayatın neresinden başlıyor? Öğrencinin hayatının neresinden başlayıp devam ediyor? Biraz bundan bahsetseniz bize. Çünkü bu olmuyor anladığım kadarıyla. Evet. Kesinlikle olmuyor. Onunla ilgili de bir hikaye anlatayım en sonunda. Bir adım geriden başlayayım ben size. Üniversitelerin Amerika'da baktığı 4 tane başlık var. Aslında 3+1 diyorum ben bunlara. Birincisi GPA, Grade Point Average. Yani aldığınız dersler, high school'da aldığınız derslerin bunun bir ortalaması var. Türkiye'de işte 100 üzerinden, Amerika'da 4 üzerinden. Amerika'da bir de Weighted GPA diye bir şey var. Neyse oralara çok girmeyeceğim. O da teknik bir konu. Bu birinci kriter. İkinci kriter işte SAT. Bazı okullar istiyor, bazı okullar istemiyor. Optional yapıyorlar ama SAT'nin olması lazım. Bunun yanına siz TOEFL'ı, IELTS'ı da ekleyin. Türkiye'den başvuruyorsunuz. Zaten dil puanınızın olması zorunlu. 2'yi yaptık. 3'ü yapıyoruz. Extra curriculum. Ona geleceğim.
Ama 3 artı 1'deki bir de ne biliyor musunuz? Aldığınız derslerin kalitesi. Yani iyi okullar transkriptinize bakar, içerideki detaylara okurlar. Mesela beden dersi vardır değil mi? Yani herkes A alır, 100 alır. Müzik dersi vardır, resim dersi vardır. Klasik bunlar. Ama Amerika'da biliyorsunuz Advanced Placement diye bir sistem var. Veya işte International Baccalaureate dediğimiz bir sistem var, uluslararası. AP dersleri dediğimiz mesela. AP Calculus dersi var. Şimdi adamlar AP Calculus dersiyle beden dersinin arasındaki farkı biliyorlar. Yani siz okulu, liseyi beden, müzik, işte basit dersler, işte basit İngilizce dersleri, honors olmayan derslerle bitirmiş olabilirsiniz. Ama öbür tarafta adam AP Environmental Science almıştır, AP Physics almıştır, AP Capstone diplomasını bitirmiştir, Research almıştır, o almıştır, bu almıştır. İkisi de bitirmiş ama kalite bir tarafta uçmuş, bir tarafta işte minimumla bitirmiş. Bu da GPA'nin açıklaması. Şimdi ekstra curricular'a geldik. Bu da 3 artı 1'in işte üçüncüsü diyelim. Ekstra curricular aktivite olmazsa olmaz. Çok arkadaki sıralarda olan okullar bile öğrenciden bir şey görmek istiyorlar. Burada 3 tane madde görmek istiyorlar. Yani 3 ya da bir tanesi. Bir tanesi leadership olabilir. Liderlik özelliği. Bir yerlerde liderlik yapma. Bir club organizasyonu olur, kendisi bir organizasyon kurmuş olur. Bir ne bileyim futbol takımında oynuyordur, orada kaptandır. Bu da liderliktir. İkincisi social impact. Yaptığı bir işin sosyal bir etkisinin olması. Çok büyük olmasına gerek yok. 2 kişiyi bile etkilediyse bu da olabilir. Yani mesela sosyal impact bir nursing house, bir huzur evinde gidiyorum. Ben kardeşim 9. sınıftan beri gidiyorum. Buradaki yaşlı adamlarla oturup sohbet ediyorum. Bir plana, programa bağlı olarak. Bu bile çok önemli. Onu bırakın, kendi kardeşlerine bakmak bile, çünkü annem babam çalışıyor benim kardeşlerime şu saatler arasında bakmam gerekiyor ve ben her haftanın 5 günü bu işi yapıyorum. Bu bile social impact'tir. Anlatabiliyor muyum? Birincisi leadership dedik. İkincisi social impact dedik. Üçüncüsü de passion. Yani tutku. Bir konuyla ilgili tutkusu olması lazım. Bakın bu spor olabilir. Yani ben futbol oynuyorum kardeşim. Bu benim hayatımda çok önemli bir şey. Müzik olabilir. Anlatabiliyor muyum? Ama şöyle değil. Mesela futbola tekrar geri dönelim. Ben futbol oynuyorum, halı sahada oynuyorum. Bu değil. Ben futbol oynuyorum ama okul takımındayım. Önemli değil. A takımı, B takımı. Önemli değil. Ben oradayım. 9. sınıftan beri oynuyorum. Bir sürü şeye gittim, turnuvalara gittim. Yani işte birkaç madalya da kazandık ama ben kardeşim bunu oynuyorum, şunu yaptım, hele bir de başarılıysa işte o onun passion'ıdır. Benim hep verdiğim bir örnek var. Origami yaptığını düşünün bir öğrenci. Origami, kağıt katlama sanatı değil mi? Şimdi düşünün böyle bir öğrenci. Kağıt kaplama, bu benim passion'ım. Tutkum benim bu. Yani baktığınız zaman yani that doesn't make sense. Yani bana bir şey ifade etmiyor değil mi? Belki size de bir şey. Yani nasıl bir passion olabilir ki bir kağıt kaplama? Ama şöyle düşünün. Bir YouTube kanalınız olduğunu düşünün. Ve atıyorum size 10 yaşından beri her hafta bir video koyup işte bir origami yaptığınızı düşünün. Onunla ilgili konular, videolar çektiğinizi, 60 bin subscribers'ın olduğunu, ondan sonra her videonuzun 10 bin 15 bin izlendiğini ve sizin daha 17 yaşında olduğunuzu düşünün. Yaptığınız iş origami ama bu bir passion'dır. Anlatabiliyor muyum? Önemli değil. Yani üniversite ona bakmaz. Üniversite ya origamiciyi ben ne yapacağım demez. Ben kardeşim iyi basketbol oynayanı alayım demez. Orada bir özel bir şey vardır. Ya da mesela research, araştırma, bazı öğrenciler var. Lisede üniversitelerle gidip oradaki bağlantılarıyla gidip araştırmalar yapıyorlar. Publication'lar yapıyorlar. Orada isimleri çıkıyor. 17 yaşındaki bir çocuk üniversite hocasıyla publication var. Bu da önemli. Mesela science olimpiyatları, math olimpiyatları, robotics, bunlar da çok önemlidir. Bakın science olimpiyatı dediğiniz şey, yani sizden böyle kansere çare bulun, bilmem neye çare, öyle bir şey yoktur. Yani uçak uçurursunuz, işte ne bileyim bir tren yaparsınız, o tren gider bir yerde durur, onun milimetresini ölçerler falan filan. Yani baktığınız zaman öyle ya böyle oyunun biraz daha gelişmişi gibi falan. Ama üniversite ona bakmaz. Üniversite der ki bu bir takımın elemanı, özel seçilmiş buraya, herkes seçilmiyor buraya. Bir sürü turnuvalara gitmiş. Hele bir de başarı varsa, yani regional, bölgesel, state, işte eyalet çapı veya national veya international bir yerlerde bir başarı da olduysa o zaman yemede yanında yat diyeyim size. Örneğimi veriyorum size. Bu sizin kafanıza iyice meselenin daha böyle clear olmasını, daha anlaşılır olmasını sağlayacaktır. Bundan 4 yıl önce bir öğrenci aradı beni. Veliyle bir öğrenci. Babası İngilizce biliyor. Çocuk İngilizce biliyor, Türkiye'den bunlar. 1490 SAT almış ki Türkiye'den bir insan için bayağı iyi bir skor almış.
Ortalaması 90 küsür. Biz bunlarla konuşuyoruz telefonda. Onlar da bana sorular soruyor. Ya hocam biz başvuracağız da işte ama bende çalışmayacaklar. Yani bazı sorular hocam şurayı mı tıklayalım, burayı mı tıklayalım, şuradan mı yapalım? Böyle bir iki kere telefonda konuştuk böyle. Belki üçtür. İşte sonra da onlar da herhalde ayıp olmasın diye hani bedava bilgi alıyoruz olmasın diye irtibat kesildi ama öğrenci kendisi yapıyor. Zaten İngilizcesi var. Yani TOEFL'ı da var. 90 mı 100 mü neyse. Sonra irtibatımız kesildi. Ben de benim web sitesinde var zaten İngilizce sayfada işte College Consulting neden önemlidir diye uluslararası öğrenciler için özellikle neden önemlidir diye bir video yaptım. Bunlar 3 sene önce. O zaman da AI bu kadar şey değildi. Biraz uzun sürdü ama görüntüler var. İşte alttan yazı akıyor. Birisi okuyor falan filan. Gördüm videoyu, ben de seyrettim. Evet. O videoyu ben WhatsApp'tan bir sürü insana yollamışım. Yolladım yani. Yolladıktan 10-15 dakika sonra babası bu öğrencinin bana mesaj attı. Hocam dedi biz bunu çok acı tecrübe ettik dedi. Ben hemen aradım. Dedim ki ne oldu? Hocam dedi biz dedi 20 okula başvurduk dedi. Bir tane kabul aldık dedi. O da 280. sırada bir okul dedi. O da 0 burs verdi. Ya dedim. Evet. Hiç burs yok dedi. Dedim ki ya dedim siz çok büyük bir hata yapmışsınız. Bir konuşalım. Bu sefer çocuk da geldi. Oturduk. Ben şimdi soruları sordum. Zaten SAT'yi biliyor. Ortalamayı biliyorum. TOEFL'ı biliyorum. Dedim ki ya sen işte hani essay'den konuşuruz. Essay'de yazmış. O bütün evrakları toplamış. Referans mektuplarını. Zaten onu yapmazsanız sisteme şey yapamıyorsunuz. Submit edemiyorsunuz. Eee, dedim ki ekstra curricular ne yazdın sen dedim. Dedi ben hiçbir şey yazmadım dedi. 10 tane kutucuk var. Dedi ki bir şey yok ki dedi hocam dedi. Çok bir şey yapmadım dedi. Dedim ya hiç mi yazmadın bir şey? Yok dedi ben boş bıraktım dedi. Ah. Yani 3 dakikada bulduk. Ne oldu? O okullara ödedikleri başvuru paraları, o SAT'leri gönderme paraları, o TOEFL'ı gönderme paraları. Her okula ayrı ayrı para ödüyorsunuz. TOEFL'ı göndereceksiniz. Gönder 20 okula. Her birine şu an kaç para bilmiyorum. 20 var mı ne? İşte TL olarak düşünün bunu. Onu bırakın bir yıl gitti. Sonra biz beraber çalıştık biliyor musunuz? Biz beraber çalıştık. Okul listesini de yanlış yapmış zaten biraz. Orada da hata. Mesela 20 okul var. 13-14 tanesi ilk 13-14. Ya böyle olmaz ki. Yani bu yanlış yani. Bu çok basit bir hata ama çok büyük bir hata. Sonra beraber çalıştık. Ya şimdi bir passion bulmamız lazım. Değil mi? Ya bir şey bulmamız lazım. Öyle. Hiçbir yalan da Bir şey yaptıramazsınız. evet yapamazsınız. Yalan da atamazsınız. Etik değil. Dedim ki sen dedim yüzme biliyor musun? Bir şeyleri çıkarmanız lazım ortaya. Anlatabiliyor muyum? Aslında var. Var Yok ama bu değil. çocuk onun olduğunu bilmiyor. Ha, bilmiyor. Hah aynen. Sen dedim yüzme biliyor musun? Biliyorum dedi. Bilip şey işte dedim yüzme okuluna falan gittin mi sen dedim. Dedim hocam burada dedi işte bir tesis var dedi. Oraya gidiyorum dedi. Hatta oradan bir zamanda lisans çıkarmıştım dedi ben. Dedim tamam. Yüzme senin passion'ın. Bir. Dedim ki peki dedim senin dedim böyle yürüyüş yaptığın var mı? Ya dedi hocam dedi biz dedi Ankaralılardı. Böyle dedi Ankara'nın dağlarında dedi böyle babamlar, onların arkadaşları, çocuklar böyle yürüyüş yapıyoruz biz dedi. Tamam dedim. Fotoğrafları var mı? O da vardır belki. Fotoğrafları da var. Hatta dedim ki ya dedim git fotoğraf çektir. Niye biliyor musunuz? Bu ikinciyi de çözdük ya hiking yapıyor. Evet. Üçüncüyü ne yaptık? Dedim ki sen dedim git dedim bir tane de bir web sitesi yap. Bir yıl boyunca bir yazılar yaz buralara dedim. Yüzmeyle ilgili, hikingle ilgili yani kendi konunla alakalı. Yanımla alakalı. Ha ne istiyorsun? Dünya görüşün nelerdir? Nereleri gezmek istiyorsun? Blog yazıları yaz dedim. Üçüncüsü blogging. O da benim passion'ım olduğu. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu şekilde başvurduk. Florida'nın bir numarası. University of Florida. Amerika'nın 30. sıradası. Buraya geldi. Vay. Evet. Bu arada bir şey diyeceğim. Üniversiteler, ya bu hikaye gerçekten önemli. Profesyonel bir destek almanın ne kadar önemli olduğunu hem ekonomik hem de sosyal hayat için ne kadar önemli olduğunu gördük. Üniversiteler öğrenciler alırken bu işte Virginia'daki bir okuldan mezun olmuş ya da Chicago'daki bir okuldan mezun olmuş ya da Amsterdam'daki bir okuldan mezun olmuş veya Ümraniye'deki bir okuldan mezun olmuş. Bunları çok böyle ayrıştırıyor mu? Nasıl yapıyor? Onları yani Ümraniye'de bütün bu özelliklere sahip bir öğrencinin şansıyla e, şeydeki diyelim ki Frankfurt'taki bir öğrencinin şansı aynı mı Amerika'daki bir üniversite için? Maalesef değil. Aslında yani biraz önce dedim ya
Şimdi Amerika'daki öğrencinin advanced placement dersleri alma ihtimali çok yüksek. Yani bunlar özel dersler. Bunları herkese vermiyorlar. Her okulda yok bu. Türkiye'de çok zeki çocuklar var. Diyor ki hocam ben o derslerin sınavını aldım diyor. Sınavına girebiliyorsunuz. Dışarıdan giriyorsunuz. Bunlar Mayıs ayında yapılıyor bu sınavlar. İşte 32-33 tane bu AP şey var, dersi var. Siz kendiniz hazırlanıp dışarıdan alıp o krediyi alabilirsiniz aslında. Ama o da yani çok böyle fokus olacak bir öğrencinin yapabileceği bir iş. Şu Amerika'da öyle değil ki adam işte MIT'ye gidiyor. Bakıyorsunuz adamın 12-13 tane AP dersi var. Onun dışında dual enrollment, early college dediğimiz 15-16 tane bu derslerden almış. Yani high school'a giderken college'la anlaşmalı olduğu için kendi okulu oralardan ders almış. Şimdi Ümraniye'deki bir öğrencinin böyle bir şansı olmuyor. Özellikle büyük okullarda. Anlatabiliyor muyum? Yani e, bazen duyuyoruz. Yani İstanbul, yani Türkiye'den zaten kaç kişi gider Harvard'a? İşte siz deyin 5 kişi, ben diyeyim 10 kişi. O kadar da o bile yoktur yani büyük ihtimalle. E, Çok ekstra şeyleri olabilir öğrencilerin. Yani özellikle o ekstra curricular aktivitelerde çok böyle uç şeyler yapmış olabilirler yani. Onu söyleyeyim. O şekilde gidebilirler. Ama e, okuldaki eğitimin öğrenciye ne sunduğu önemli. Burada bazı okullar var. 35 tane AP dersi seçebiliyorsunuz 33 taneden. İşte 5 tane, 7 tane, 10 tane mezun oluncaya kadar 12 tane, 13 tane seçebiliyorsunuz. Adam AP Chinese almış mesela. AP'nin Çince şeyi var. Anlatabiliyor muyum? AP Spanish almış adam. AP Physics almış. Bunun işte AP Calculus AB almış. AP Calculus BC almış. Türkiye'deki transkriptlere bakın. Matematik, 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 matematik. 4 yıl hep matematik yazıyor. Ya bunun içeriği ne? Anlatabiliyor muyum? Şimdi buradaki öyle değil. Buradaki matematik derslerin isimleri var. Oradan anlıyorsunuz. Algebra, geometry, Math College Readiness, Math College Algebra, Pre-Calculus, AP Pre-Calculus, AP Calculus, AP bir sürü matematik ders var. Bizde Doğa kafamızı karıştırmayın. evet, sağ kulaklık teknik şeyler de. Ama maalesef Türkiye'de böyle bir şey var. Bir de Türkiye'de ekstra curricular'a o kadar şey yapmıyorlar. Anlatabiliyor muyum? E, Yönlendirme olmadığı için ekstra curricular aktiviteye öğrenci biraz bu Buna rağmen Türkiye'de lisede mezun olmuş birinin Amerika'da bir üniversiteye girme ihtimali var. Hem de bu düşük bir ihtimal değil. Bunu kursla tabii ki yüksek ihtimal, yüksek değil. Kabul alırsınız bakın. Kabul almakta problem yok. Ama kaç para ödeyeceksiniz ve okulun sıralaması ne? Bazen duyuyorum, yine bir örnek vereyim. İşte bilmem ne okulundan, işte LinkedIn'den görüyorsunuz. İşte öğrencimiz işte Amerika'daki bilmem ne üniversitesinden kabul aldı. Şimdi yani çok böyle şey konuşmak istemiyorum ama ya o okulun ismini ben duymadıysam o büyük ihtimalle ilk 400'de değildir. Ya o bir gurur şeyi değil. Anlatabiliyor muyum? Yani onu bilen bilir yani o okula kapısından geçerken de girersiniz. bilen bilir de yani ben Türkiye'de biliyorum biraz. Türkiye'de gidip gelince Amerika'da okumuş gelenler vardı. Ne yaptın? İşte Amerika'da marketing eğitimi aldın. Biz nereden bilelim hangi üniversitede, hangi eyalette okumuş çok öyle sormazdık. Ben Amerika'dayken diye baştan cümle kurulur diyorum. Neyse o başka. Şimdi bir de ben bu sosyal medyadan sizinle röportaj yapacağımı duyurmuştum. Bana sorular geldi. Soruların büyük bir kısmı master'la alakalı. Türkiye'de üniversite bitirmiş olan insanlar Amerika'da master yapmak istiyorlar. Hatta tıp fakültesini bitirmişler. Burada işte master yaparak ya da biraz daha eğitim alarak doktor olabilir miyiz diye soranlar var. Konuyu çok da dağıtmak istemiyorum ama birkaç cümle belki kısa bir süre içinde biraz master şartları nedir onlardan da bahsedebilir miyim? Evet. Ya tıpı ayırıyorum onu söyleyeyim. Tıp ve dişçilik bunları ayırıyorum. Biz bunların danışmanlığını yapmıyoruz çünkü bunların çok ciddi kotaları var ve çok daha karmaşık. Yani bir insan Türkiye'de doktordur. Buraya gelir işte belli sınavlarına girer. İşte residency alır, memle alır. Onlara biz girmiyoruz. Yani o yapmadığımız yani danışmanlıkta girmediğimiz alan bu ikisi. İşte dişçilik ve şey. Mesela hukukta yapıyoruz. Hiç problem yok. Yani çok öğrencim var hukukta yapma. Ama o ikisine girmiyoruz. Yani master'da ben kesinlikle tavsiye ederim. İster Amerika'da kalmak istesinler, isterse sonra tamamen ben döneceğim hiç böyle bir niyetim de yok desinler. Yani Amerika bu işin merkezidir. Gerçekten bir endüstri burada. Çok öğrencim var. Çok farklı branşlarda bu sene de var. E, Yani işte psikolojiden girdi, mimarlıktan girdi, işte hukuktan girdi, computer science'dan girdi. Bir şekilde yaptıkları işi Türkiye'de taçlandırmak. Ve burada kaldık yani bu masterları genelde 2 sene, 2,5 sene sürer. Sonra da biliyorsunuz işte OPT, Optional Practical Training diye çalışma izni verir Amerika. Yani iş bulabilir misiniz? Çok böyle biraz şey ama
bir şekilde sizin burada kalma izninizi garantiliyor bir optional practical training. Bunu daha böyle bir flexible hale de getirmek istiyorlar büyük ihtimalle. Çünkü Çin bir yandan yükseliyor, işte İngiltere bir yandan yükseliyor. Kanada'da çok ciddi şeyler var. Gerçi onlar da biraz durdurdular. Çok fazla belli uluslardan insanlar geldiği için özellikle Hindistan, Bangladeş vesaire onlar da biraz işin musluğu kıstılar. Ama şunu demek istiyorum. Bizim yani danışmanlık yaptığımız yarı yarıyadır aslında. Hem undergraduate hem de graduate level'da danışmanlık yapıyoruz. Onlarınkisi biraz daha değişik oluyor. Biraz daha komplike oluyor çünkü onların mesela bir platform üzerinden başvurmuyorsunuz. Bakın size bir değişik. Yani bunun gibi teknik detaylar var ama yapıyoruz yani danışmanlık. Anladım. Fakat bir şekilde işte Türkiye ve dünyada siyasi şartlar hızla değişiyor biliyorsunuz. Amerika'da da değişiyor. İnsanlar Amerika'da üniversite okuma konusunda biraz daha şartların zorlaştığından hep bahsediliyor. Bunlar doğru olabiliyor. Fakat sadece dünyanın değişik yerlerinden, Avrupa'dan, Türkiye'den değil, Amerika'nın içinden de üniversiteye gitme konusundaki zaten aynı motivasyon, aynı hareketlilik devam ediyor ki Amerikan üniversiteleri köklü üniversiteleri, 100 yıllık, 150 yıllık üniversiteler, bunları hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla da şartlar nereye gidiyor olursa olsun buradaki üniversitelere giriş bir rekabet, bir yarış hali devam ediyor. Orada öne çıkabilmek için de önce kendinizi yetiştirmek, biraz sizin söylediklerinizin özetini çıkarmaya çalışıyorum. Biraz da kendi bilgilerinizin ve yetiştirmeniz dışında teknik olarak destek almak durumundasınız ki öncelikle istediğiniz hayalinizdeki okula gidebilin. Sonrasında ya kendinizin ya babanızın bütçesini düşünüp buradaki parayı minimuma indirmeye çalışın. Çünkü Amerika daha yeni bir arkadaşım, gerçekten çok zeki bir kızı var burada. Üniversiteye kabul aldı Georgetown diyecektim, Georgetown değil. George Washington Üniversitesi'ne ve $80.000 okula $20.000 verecek yıllık. Yani $20.000 normalde arkadaş seviniyor. Ya çok iyi, $60.000 burs aldık diyor. Ama $20.000 da ödemen lazım. $20.000 ne demek biliyor musun? Ayda $1.700-1.800 sadece okul için para ödemen lazım. Onun için de işte loanlar, bankadan kredi almak falan gibi mevzular var. Amerika'da zaten bu klasik mevzular. Evet. Dolayısıyla hem ekonomik hem bilimsel hem hayatınızın geleceğiyle alakalı konular, mevzuları önemli. Ve bu konuda da bir yardımcı olacak birilerine ihtiyaç var. Her zaman var. Ben de çocuklarımı, büyük çocuklar üniversiteyi bitirdiler ama şimdi kızım var. Onunla alakalı da hep bu konuların üzerindeyim. Destek alıyoruz, danışmanlık alıyoruz vesaire. Sizinle de çok teşekkür ederiz. Seyircilerimizden de ulaşmak isterlerse ben cevap veririm dediniz. Bu da güzel bir şey. Yeter ki çocuklar okusunlar, adam olsunlar değil mi? Kesinlikle yok. Bence yani korkulacak bir şey de yok. Özellikle mesela Türkiye'den çok insanlar ya biz bunu ödeyebilir miyiz, nasıl yapabiliriz vesaire diye. Yani dediğim gibi bu sene benim öğrencilerimden mesela 30 binlik okula $8.000 okuyan, işte 50 bin dolarlık okulu $5.000 okuyan, okuyacak olan daha doğrusu. Sadece bu seneden bahsediyorum. Yani benim için zaten yani bir okula $20.000'dan fazla, $20.000 bile bence fazla. Tabii okuluna göre de değişir bunlar. Eyaletine de göre değişir. Yani öyle çok böyle korkulacak bir şey değil. Yani bence yaparlar ya. Evet. O zaman bitirirken eğitim şart diyelim. Eğitim teşekkür ederim. Pekala, tekrar çok teşekkürler. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Lütfen yorumlar yazın. Yani bu yorumları Erkan Bey, ben okuyorum çoğunlukla. Siz de lütfen bu programın altına gelen yorumları okuyun. İstediklerinize cevap da verebilirsiniz. Çünkü bu etkileşim, seyircimizle takipçimizle aramızdaki etkileşim hem bizim öğrenmemize bir katkı oluyor hem onlara bizim belki bir katkımız oluyor. Böylece birbirimize anlata, öğrete birbirimize böyle büyüyoruz. Yani şu saçma bir sürü şeyin olduğu dünyada birbirimize bir şeyler öğretebilmek, ben işin kısmından mutlu oluyorum. Mutlu olanları da bekliyorum. Peki. Tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.